Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Songül'ün Patikleri YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bugünkü yaptığım patiğim sade renk, tek renk. Bu şekilde yaptım. Burayı ajurlu yaprak modeli yaptım. Buralarını da haroşa yaptım. Bileklerinin yan taraflarına, diğer taraflarını da düz bir şekilde ördüm. Evet, kullandığım ipim, eğer rengini merak ederseniz, 346. Farklı renklerle de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey tabii ki. Ben bu rengi seçtim. Kullandığım şişim 3 numara 5 şiş. Bir makas, bir de tığ ihtiyacımız olacak. Evet, şimdi hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese selamlar, sevgiler, teşekkür ediyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum abone olanlara. Evet, şu şekilde ipimizi çok az bir şekilde alıyorum. Şişime geçiriyorum. İpimi de bu şekilde tutarak bu şekilde tutuyorum. Önce baş parmağımdan, sonra diğer parmağımın altından geçirerek iliğimi geçiriyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet. 3 6 9 12. Bir daha bir sayalım. Evet sevgili güzel YouTube takipçilerim, hepinize selamlar, sevgiler. Şimdi tekrardan başlıyorum. İlk ilmeğimi başladım. Düz bir şekilde örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum bu arada. Evet, ilk ilmeğimi örmeden taktım. Yine diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Ters bir şekilde ördüm. Diğer ilmeklerimi de. Şimdi tekrardan döndürdüm. Örgümün düz tarafındayım. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde 12 ilmeğimizi örüyoruz. Video fazla uzun sürmesin diye biraz hızlı örüyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi tekrardan yine ördüm. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Tersini örüyorum. Pardon. Tersinden ördüm. Şöyle bir daha dönüyorum. Evet. Yine ilk ilmeğimi örmeden taktım. Diğerlerini örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet arkadaşlar, şimdi diğer şişimi alıyorum. Şuradan hemen ilmeğimin birini çıkartıyorum. Şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Takıyorum diğer şişime. Hemen şuradan yanından yine ilmekleri çıkarıyoruz. Takıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bakın arkadaşlar, şuradan şöyle ilmeğin şişimizi, tığımızı buradan geçiriyoruz. Tığımızı bir ilmek çıkarıp takıyorum. 2. Şuradan geçiriyoruz.
2, 3, 4, 5 ve son ilmeğimizi de buradan şey yapıyorum. Çıkartıyorum. İpim çatallaştı. Bu kadar. Evet. 6 ilmeğimizi çıkarttık. Şu ipimizin biraz ucunu kısaltayım. Çünkü elime takılacak. Evet, şöyle yapalım. Şimdi diğer şişimize de geçiyoruz. Hemen diğer şişimi alıyorum elime. Diğer şişimle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İşlerimin uçlarını biraz çektim. 6. Şimdi diğer şişime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer şişime geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Sesim çatallanıyor nedense. Daha yeni grip atlattım. Bu sene çok grip oluyorum nedense. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen çıkma. Ne olursun çıkma. Dur. Evet. Bir tane şiş kaçtı. Tuttuk. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar hem bu tarafta hem bu tarafta çoğaltma işlemi yapacağız. Bakın. Artırma işlemi yapacağız. İlk ilmeğimizi örüyorum. Şöyle 1, 2 ördüm. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi takıyorum. Şu şekil örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi hemen diğer şişime geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Son 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin dibinden hemen bir ilmek çıkarıp örüyorum. 5, 6, 7. Şimdi diğer şişime geçtim. 2 ilmeğimi ördüm. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen diğer şişime geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra son 2 ilmeğimiz kaldı. Son 2 ilmeğimizin dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Hemen taktım, ördüm. 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi birer sıra buralarda ve buralarda birer tane artırım yaptık. Altı ilmeğimiz vardı. Şimdi 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi burayı düz örüyorum. Artırma yapmadan bir sıra düz örüyorum. Evet arkadaşlar, bu ördüğüm patiğim 38-39 numaralı ayaklar içindir. Tamamı 60 ilmek. Eğer 37 ya da 36 numara yapıyorsanız 56 ilmekle başlayabilirsiniz. Bu yaptığım 36, 38 ve 39 numaralı ayaklar için yaptım. Eğer siz yaparsanız yani 36 ya da 38 pardon 36 ya da 37 numara yapmak isterseniz 56 çiftten başlayabilir, 56 ilmekten başlayabilirsiniz. Çift pardon değil, 56 ilmekten. Biraz kafam karışık galiba sizinle konuşurken. Evet, bir sıra dolandım.
bir sıra artırım yapmadan ördüm. Şimdi yine ikinci kez artırımı göstereceğim. Evet, ilk 2 ilmeğimizi örüyorum. 1 2, dibinden hemen bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum, onu da örüyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi diğer şişime geçtim. Diğer şişimde 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra son 2 ilmeğim kaldı. Dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve örüyorum. 5 6 7 8. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. 1 2 ilmeğimi ördüm. Dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve örüyorum. 3 4 5 6 7 8. Hemen diğer şişime geçiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum, örüyorum. 5 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapıyoruz artırımlarımızı. Bir sırada artırım yapmadan örüyorum. Bütün şişlerimizde 15 ilmek olana kadar, hep bütün şişlerimiz 15 ilmek olacak, tamamı 60 ilmek olacak olana kadar örelim. Daha sonra bu ajurlu ajurlu yaprak modelini yapmaya geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ucunu bu şekilde ördüm. Şişlerimde tamamında 15 ilmek var. 3 6 9 12 15. Bütün şişlerimde 15 ilmek var. Şimdi ajurlu yaprak modelini yapmaya başlayalım. İlk başlarken ajur yapıyorum. İlk ajur yaptım, başını doladım. 1 2 3 pardon, şimdi tekrardan göstereyim size. Böyle ajur yapıyoruz. İpimizi doladık. 1 2 3 ilmek ördükten sonra şuradan ortadan bir ilmek alıyorum. İlmeklerimi takıyorum. Üçünü birlikte topluyorum arkadaşlar. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Biraz sert örmüşüm. Şişime gelmiyor. Üç ilmeğimi topladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar ajur yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Şimdi buradan şu şişimi, burada 3 ilmek ördükten sonra şu ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Şöyle takayım. Diğer ilmeğimi de aldım, taktım. Şimdi burada 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Topladım. Buna taktım. Burayı tek şiş olarak öreceğim. 1 2
3 ilmek ördüm, tekrar bir ajur yaptım, 1 ilmek örüyorum, 1 ilmek ördüm, tekrar ajur yaptım, 1 2 3 ilmek ördüm. Buradaki 3 ilmeği toplamadan önce şu ortadaki ilmeği alıyorum, kenardaki ilmekle yerini değiştiriyorum, üçünü birlikte topluyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Biraz burayı sıkı örmüşüm. Sıkı ördüğüm için toplayamadım. Evet, üçünü birlikte topladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir tane ajur yapıyorum. Tekrardan bir ilmek örüyorum. Diğer iki şişimizi düz bir şekilde örüp gelelim. Diğer iki şişimizi tabanına düz bir şekilde örüp gelelim. Şimdi ikinci sıramızda burada bir tane ajur yapmıştık. Ajuru örüyorum. 1. Şimdi hiçbir işlem yapmadan bu şişimizi düz bir şekilde örüyorum. Az önce yaptığımız işlem yaptık. Şimdi hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bu şişi tek şişe aldım çünkü modelin tamamını göstereceğim için tek şişte topladım. Şu an 3 şişle örüyorum. Hem kafanız karışmasın diye, hem de daha kolay olur diye. Kanalıma abone değilseniz Songül'ün Patikleri YouTube kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Evet, şimdi bu şişimde hiçbir işlem yapmadan bu şekilde ördüm. Şu iki şişimi de düz bir şekilde örüp gelelim. Şimdi üçüncü sıramızda buradaki bir tane düz örüyorum. Ajur yapıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Şuradaki yaptığımız ortadaki ilmeğimizi şu şekil yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Değiştirdim. Şimdi bu ilmeğimi, diğer ilmeğimi de alıp şu ikisini birlikte kesiyorum. Daha sonra şu üstündekini diğerine atlattırıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Üçünü toplamaktan şurada 2 ilmek ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Tekrar ajur yaptım. 1 2 ilmek örüyorum. Şuradaki bakın yaptığımız modelin şimdi şu üçünü toplayacağız. Onun için şöyle yerlerini değiştiriyorum. Şu ikisini bir topladım. Daha sonra bunu ilmeğimi diğerinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 1 2 ilmek ördüm. Ajur yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar ajur yaptım. 1 2 ilmek ördüm. Ortadaki ilmeğimi şişime takıyorum. Diğer ilmeğimi öbür şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Diğerini de üzerinden içinden geçiriyorum. Atlattırıyorum bu şekilde. Kesmemizi yaptık, toplamamızı. 1 2 ilmek örüyorum. Tekrar ajur yapıyorum. 1 2 örüyorum. Şimdi diğer şişlerimiz zaten biliyorsunuz. Arkadaki iki şişlerimizi, diğer iki şişimizi düz bir şekilde örelim. Örüp gelelim. Şimdi bu sıramızda yine hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüyorum.
Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bir önceki yaptığımız işlemlerden. Şimdi düz örüyorum. Bu şekilde düz örebilirsiniz. Arkada diğer iki şişi de düz örüyorum. Evet, bu şişimizi de böyle bu şekil düz örüyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde düz örelim. Diğer şişimizi de düz bir şekilde örelim. Diğer iki şişimizi. Bakın yavaş yavaş modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi 1 2 ilmek ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Şu ortadaki ilmeğimi alıyorum, kenara çekiyorum ve diğer ilmeğimi takıyorum. Bu ikisini bir topluyorum. Tekrardan diğerini de üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte toplamış oluyorum. Şurada bir ilmek ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum ve ortadaki ilmeği şişime takıyorum ve diğer ilmeğimi yer değiştirip olmadı, şimdi yer değiştireceğiz. İkisini birlikte örüyorum ve diğerini de üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimizi de birlikte toplamış oluyoruz. Bir tane ilmek ördüm, tekrardan ajur yaptım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm, tekrar ajur yaptım. Bir ilmek örüyorum ve bu ortadaki ilmeğimle kenardaki ilmeğimi yer değiştirip ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm ve diğerini de üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte toplamış oluyoruz. Evet. Üçünü birlikte topladım. Şurada bir ilmeğim kaldı. Tekrardan ajur yaptım. 1 2 ve 3 ilmek. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Ve diğer şişlerimizi düz bir şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda yine hiçbir işlem yapmıyoruz. Direkt düz örüp geçiyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum bu sıramda. Bir sırada pardon, bir sırada düz ajurları yapıyoruz. Bir sırada da böyle bu şekil düz bir şekilde örüyorum. Yine diğer iki şişimi de örüp gelelim. Evet. Bu şekilde. Evet, bu patiğimizin tabanı böyle bu şekilde düz oluyor. Burası örnekli oluyor arkadaşlar. Ajurlu yaprak modeli. Şimdi modelimizi yine 1 2 3 tane ilmek ördüm. Bir ajur yaptım. Yine ortadaki ilmeğimi değiştiriyorum yerlerini. Önce evet, çıkması olmaz. Önce ikisini birlikte topluyorum. Önce ikisini birlikte topladım ve diğerini de üzerinden atlattırıyorum. Diğer ilmeğimi de üzerinden atlattırdım. Üçünü birlikte toplamış oldum. Yine ajur yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bir ajur yaptım.
Bu ortadaki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte ördüm ve diğerini de üzerinden atlattırıyorum ve bu şekilde üçünü birlikte toplamış oluyorum. Tekrar ajur yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bir ajur yaptım. Ortadaki ilmeğimi yine değiştiriyorum. Kenardakini alıyorum. İkisini birlikte ördüm ve üzerine diğerine geçiriyorum, atlattırıyorum bu şekilde. Tekrardan ajur yapıyorum. 1 2 3 4. Diğer şişlerimizi de örüp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda yine düz bir şekilde örelim. Hiçbir işlem yapmayacağız. Düz bir şekilde örüyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden selamlar, sevgiler, teşekkür ediyorum. Evet, bu da yine düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Evet. Bu şekil. Yine diğer şişlerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi bu modelimizi tamamladık. Şimdi diğer modelimize geçeceğiz. Şu ilk iki ilmeğimizi birlikte örüyorum. İlk iki ilmeğimizi birlikte ördüm. 1 2 3 ilmek ördüm. Ajurumu yaptım. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir ajur daha yapıyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Tam bu ortadaki ilmeğimi diğer ilmeğimle yer değiştiriyorum. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattırıyorum arkadaşlar. Üçünü birlikte toplamış oluyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar ajur yapıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördüm. Bakın arkadaşlar, şu alttan gelen ilmeğimi alıyorum. Ana ilmeğimi. Diğer ikisini birlikte topluyorum. Ördüm. Diğerini üzerinden atlatarak üçünü birlikte topluyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir ilmek ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar ajur yaptım. 1 2 ilmek 2 ilmek ördüm. 2 3 ilmek ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum ve burada her iki kalan ilmeğimi de birlikte topluyorum. Bu şekilde diğer şişlerimizi düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, bu sıramızda yine hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Bir sıramızda işlem yapıyoruz. Diğer sıramızda düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Ben burayı tek şiş yaptım. Aslında çift şiş, biliyorsunuz 2 tane şişle de örülüyor burası. Ben tek şiş yaptım, aklınız karışmasın diye. Şişimin biri yerde, gördüğünüz gibi. Diğer en son tekrardan 4 şişe geçeceğim.
Evet. Diğer şişleri de örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yine ilk 2 ilmeğimizi birlikte alıyorum. 1 2 ilmek ajur yapıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar bir ajur yapıyorum. 1 2 ilmek örüyorum ve ortadaki ilmeğimi alıyorum. Diğer 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Üzerinden atlattırıyorum. Üçünü birlikte toplamış oluyorum. 1 2 ilmek ördüm. Bir ajur yapıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir ajur daha yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Yani bu yaprağımızın en üst orta kısmını alıyorum. Diğer evet ilmekle değiştirip tekrardan üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte topluyorum. Yine 1 2 ilmek ördüm. Bir ajur yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir ajur yapıyorum. 1 2 ilmek örüyorum ve diğer 2 tane ilmeğimi birlikte topluyorum. Topladım ve burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu da böyle bu şekilde örüyorum. Şimdi diğer şişlerimizde zaten düz şekilde örüp gelelim. Evet, şimdi bu sıramızda yine hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Zaten bir sırasında model yapıyoruz. Modelimiz değişiyor. Bir sırasını düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan devam edelim. Evet, bakın şu şekilde oldu modelimiz. Diğer şişlerimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi yine ilk 2 ilmeğimizi birlikte alıyorum. Bu şekilde. Hemen bir ajur yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Bir ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bakın zaten modelimizde gösterdiği gibi bu ilmeğimizin yerini değiştiriyorum. Diğer 2 ilmeği birlikte topluyorum ve üstünden atlattırıyorum bu ilmeğimi de. Bu şekil 3 ilmeği toplamış oluyorum. Bir ilmek ördüm, ajur yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm, bir ajur yaptım, bir ilmek örüyorum. Yine buradaki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağdakini sola, soldakini sağa getiriyorum ve ikisini birlikte ördüm. Ördükten sonra diğer ilmeğimi de üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde 3 tane ilmeği toplamış oluyorum. Bir ilmek ördüm, tekrar ajur yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir ajur yapıyorum. Bir ilmek örüyorum ve ikisini birlikte topluyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Diğer şişlerimiz düz. Bu sıramızı yine düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Zaten kavramışsınızdır, mutlaka öğrenmişsinizdir modeli. Zaten sayılara dikkat ettiniz miydi? Modeli çıkartmış oluyorsunuz. Sayılarına dikkat edin. Hepsi bu. Zaten bir ilmek, bir şişte model yapıyoruz, bir şişte yapmıyoruz. Evet. Düz bir şekilde ördüm.
Diğer şişlerimizde devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi ilk ilmeğimizi yine tek ördüm. Yine bir ajur yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Tekrar bir ajur yaptım. Yine bu ortadaki ilmekle diğer ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Diğerini de üstünden atlattırıyorum. Evet, atlatırken biraz böyle çatallanma oluyor. Şimdi tekrardan bir ajur yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Ajur yapıyorum. Yine bu ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte öreceğim. İkisini birlikte ördüm ve diğerinin üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde oluyor. Tekrardan bir ajur yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bir ajur yapıyorum. Buradan bir ilmek, aslında burada bir ilmek alıyorum. Şu üçünü birlikte topluyorum. Burada bir ilmek fazlalığı çıktı. O yüzden üçünü birlikte topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir yaprak modelimizi yaptık. Bir tane modelimizi yaptık. Bakın şunu yaptık. Bir daha böyle yaprak yapacağız. Ortaya gelince ortada da zaten yarım yarım oluyor. Ortada bir tane tüm yaprak oluyor. Bu şekilde bir tüm yaprağımızı yaptık. Bir yaprak daha yapalım. Daha sonra bu bilek ayrımını göstereceğim. Kolay gelsin. Evet hanımlar. Patiğimizin bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımını buradan yapacağım. Tam orta noktasından bir iki tane tüm yaprak yaptım burada. Burada da ortasında bir tane yarım, bir tüm, bir de tüme yakın bir tane model yaptık. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Burada iki tane ajur var. İki tane ajur oluyor. Diğerlerini yine düz bir şekilde örüyorum. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi buradaki ilmeğimizi, bu ilmeğimizle şu diğer ilmeğimizi yer değiştiriyorum. Şu şekilde yer değiştiriyorum. Bilek ayrımını yapmak için yerlerini değiştirdim. Sağdakini sola, soldakini sola aldım. Şimdi diğer şişimi elime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Diğer iki şişimizi de düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, bilek ayrımını buradan yapmıştık. Şimdi burayı yine düz örüyorum. 15 ilmeğimiz yine düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15. Şimdi az önce burada ayırmıştık. İlmeklerimizin birini sağ birini sol tarafa ayırmıştık. Şimdi buradan örgümüzü şöyle ters çeviriyorum. Tersini öreceğim. Şimdi örgümüzün tersindeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden takıyorum. Diğer ilmeklerimi 15'ini de düz bir şekilde örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi de düz ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçince burayı ters örüyorum. Bu iki şişimizi ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Burayı da ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Bu şişimizi yine düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 dedik. Burada bir tane ipimizi kaçırdık. Hemen şöyle düzeltelim. Bir ilmeğimizi kaçırdık. 9, 10, 11, 12. Pardon, burayı ters örmeyecektik. Bak, haroşa yapacaktık. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. İki şişimizi haroşa yapacağız. İki şişimizi de düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Haroşalarımız belli oldu. Bu tarafı haroşa, bu taraf haroşa olacak. Diğer buradaki şişlerimiz düz bir şekilde örelim. Bu haroşalarımız 18 ilmek 18 sıra olana kadar öreceğiz. Buradaki haroşalarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 haroşa olana kadar örelim. Evet sevgili hanımlar, patiğimizi bitirdik. Bilek bölümünü de yaptım. Burada bilek bölümünü 18 adet yapacaktık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 adet haroşa yaptım. Bu tarafı da aynı. Şimdi 25 ilmek, 15 oldu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 ilmek ördükten sonra 25 ve 26. ilmeği ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıp ikisini birlikte ördüm ve burada dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini ters bir şekilde ördüm. Örüyorum. On tane ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Haroşaları düz örüyorum. Patiğimizin topuk yapımını da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sizlere yine bir daha göstermek istiyorum. Haroşaları haroşa olarak örün. Düz örün. Son ilmeğimi ters ördüm ve döndürüyorum örgümü. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 ile 26. ilmeği birlikte alıyorum. İkisini birlikte ördüm ve buradan yine dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. Ters bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet, dönüyorum arkadaşlar burada. Bu şekilde bu taraftaki şişimiz, bu taraftaki ilmeklerimiz 25 ilmek kalana kadar örelim. Evet, patiğimizin topuğunu da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde kesimini yaptım. Bu tarafta bu şişimde 25 ilmek var. Bu şişimde de 25 ilmek var. İkisini eşitledikten sonra şöyle örgümü ters çeviriyorum. Örgümü ters çevirdim. Şimdi kesimini yapacağım. İlk öndeki şişten alıyorum bir ilmek. Bir ilmek arkadaki şişten alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Çıkardım. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten, ikisinden aldım, ördüm ve diğerini üzerinden atlattırıyorum. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten, ikisini birlikte ördüm derken çıkardım tabii. Böyle çıkartma olabiliyor. Diğerini üzerinden atlattırıyorum. Şimdi bir daha göstereyim arkadaşlar. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten, ikisinden birlikte ördüm ve diğer ördüğüm ilmeği üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde kesimini yapıyorum. İkisini birlikte ördüm, diğer ilmeğim üzerinden atlattırıyorum. 1, 2 ilmek ördüm. Diğerini üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde örelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı hanımlar. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Diğerini üzerinden atlattırıyorum. Şimdi diğer 2 ilmeğimi de ikisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi de içinden atlattırıyorum. Ve bir daha yapıyorum. İpimi sağlamlaştırıp kesiyorum. Evet. Bu şekilde patiğimiz bitti. Bilek bölümünü haroşa yaptım. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.